Aquaman, içine mevcut her malzemenin atıldığı bir süper kahraman filminin balık yahnisi olan Boyle Besse'nin sinematik eşdeğeridir. Parçalarının sindirimi zordur, parçaları pul puldur, ancak bol miktarda tadı vardır. Filmin büyük bir kısmı su altında geçiyor. Dövüşen yengeçler, davul çalan ahtapotlar, hırlayan devler ve kafa vuran köpek balıkları var. Yönetmen James Wan bir şekilde bu tuzlu hikayeyi tam anlamıyla bir Arthur destanına dönüştürmeyi başarıyor. Aşırı kiç aptallık anlarından sıyrılmaya yetecek kadar inançla yapılmış, heyecan verici bir yemek. Film, ana karakterinin de yer aldığı daha önceki DC, genişletilmiş evren, filmleri olan Batman vesaire Superman, Adaletin Şafağı ve Adalet Ligi'ne göre kesinlikle bir gelişme. Hikaye, 1985 yılında Maine'de fırtınalı bir gecede, deniz feneri bekçisi Thomas Curry'nin kayaların üzerinde mahsur kalan deniz kızı benzeri bir kadını fark etmesiyle açılıyor. Bu güzel Atlanna, Atlantis'in kraliçesi. Görücü usulü bir evlilikten kaçınmak için krallığından kaçtı. Deniz feneri bekçisinin Japon balığını yedikten sonra, Labrador'a olan şüphesini ve televizyona olan güvensizliğini yendikten sonra ona tepeden tırnağa aşık olur. Arthur, Aquaman bize dış seste, ben asla olmaması gereken bir aşkın ürünüydüm, diyor. Film yapımcıları, sanki sadece eski DC çizgi romanlarından ilham almadıklarını göstermek istercesine, bilim kurgu yazarları Jules Verne ve H.P. Lovecraft'a erken göndermeler yapıyor. Senaryo aynı zamanda Arthur'un ve Kayıp Krallık Atlantis'in arka hikayesini de anlatıyor. Arthur'u çocukluğunda, Boston Akvaryumunda büyük beyaz köpek balığıyla iletişim kurarken görüyoruz. Eliptik geri dönüşlerde, ona Merlin benzeri akıl hocası Nuidis Vulko tarafından savaşçı becerileri öğretildiği gösteriliyor. Yapımcılar izleyicilerin mutlaka sorması gereken bazı rahatsız edici soruları yanıtlıyor. Atlantis'ten gelen, yüksek doğumlular, gerçekten de hem havayı hem de suyu soluyabilir. Solungaçları veya yüzgeçleri olmayabilir ancak kara ile deniz arasında kolayca hareket ederler. Ben de su altında konuşabiliyorum, bu harika. Arthur, güçlerini paylaştığını keşfettiğinde haykırıyor. Yetişkin bir adam olarak Arthur, dövmelerle kaplı iri yapılı, çok kıllı bir figürdür, cehennem meleğine benziyor, bol miktarda bira içiyor ve cahil duyarlılığı var. Aynı zamanda rahat ve çok tatlı huyludur. Mahsur kalan Rus denizaltı denizcilerini su altında kurtarma çalışmaları yapmadığı zamanlarda, sevgili babasıyla birlikte yerel deniz kenarındaki barda takılıyor ve yerel halkla selfie çekmek için poz veriyor. Arthur bir, melez, yarı insan, yarı Atlantisli ve sonuç olarak kendisi için biraz üzülüyor. Gizemli, alev saçlı savaşçı Prenses Mera, Atlantislilerin, yüzey, dünyasına saldırmasını engellemek için onu su altında çağırmaya çalıştığında reddeder. Güven bana, ben kral değilim, diyor. Onu başından savmaya çalışıyor. Bazen Arthur'un davranışları kafa karıştırıcı olabiliyor. Korsan Black Manta'yı gereksiz yere ömür boyu sürecek bir düşman haline getiriyor. Arthur, kendisine, annemin piçi, diyen entrikacı üvey kardeşi Orm ile ilk kez karşı karşıya geldiğinde çok aceleci davranır. Film yapımcıları ekolojik kimliklerini sergilemeye hevesliler. İnsanlar okyanusları kirletiyor, nükleer denizaltılarını deniz dünyasının çok yakınına gönderiyor ve bu nedenle bir miktar intikamı hak ediyor. Davranışları Orm'a onlara karşı savaş açma bahanesi veriyor. Bazı gelgit dalgaları, tayfunlar ve medya yorumcularının iklim değişikliğiyle ilgili endişelerinin işareti. Filmin ortalarında Arthur ve Mera, kendilerini antik çağa yaklaştırması dışında özel bir neden olmaksızın Sicilya'ya kaçarlar. Görünen o ki, yalnızca Atlantis'in gerçek kralının kullanmasına izin verilen kayıp 3 çatallı mızrağı bulma arayışlarının bir parçası olarak oradalar. Aquaman ve Mera birbirlerine daha da çok bağlanırken, film müziğinde Roy Orbison'un aşk şarkısının yüksek sesle duyulduğu tuhaf bir ara bölüm var. Amber Heard, insan gelenekleri karşısında şaşkına dönen becerikli su altı prensesini eğlenceli bir şekilde canlandırıyor. O ve Aquaman hava, su ve deniz yoluyla seyahat ediyorlar ve hatta kendilerini kısa bir süreliğine Sahra Çölü'nün ortasında buluyorlar. Kara Manta onların peşinde. Kendisini Mighty Morphin Power Ranger'a benzeten bir donanım takıyor olabilir ama elinde bazı ölümcül Atlantis silahları var. Bunun gibi serilerdeki çoğu kötü adam gibi onu öldürmek de çok zordur. Film, ödünç almalarda rastgele. Yönetmen ve senaristleri Arthur Mitty'nin yanı sıra Pinokyo'dan da yararlanıyor. Yapım tasarımının kısmen Damien Hirst'ün İnanılmaz'ın enkazından hazineler sergisinden ilham alması şaşırtıcı olmazdı. Atlantislilerin iç politikaları Game of Thrones'ta tasvir edilenlerden çok daha şüpheli ve Bizanslıdır. Her biri birbirinden şüphelenen birçok rakip krallık huzursuz bir barış içinde bir arada yaşıyor. Orm, rakiplerini insanlara karşı savaşa katılmaları için kandırmaya ve zorbalık yapmaya çalışırken, asıl istediği tek şey gücü ele geçirmektir. Sualtı özel efektleri ustacadır. Görünüşe göre Atlantisliler,
Aslında gargara yapmaları gerektiğini düşündüğünüzde, yüzeyin derinliklerinde çok fazla gevezelik ediyor. Kabarık kostümler zarif ve suya rağmen bir şekilde şeklini koruyor. Van dövüş sahnelerinde de başarılı. Düşmanlar törensel bir ateş çemberi oluşturarak birbirlerine üç uçlu mızrak fırlatırlar veya deniz yatağında şiddetli kitlesel savaşlara girerler. Aquaman havaya uçurulabilir ve bombalanabilir, ancak T.Y. Son Fury gibi o da her zaman sayılmadan önce tuvalden kalkar. Momoa'nın kendini küçümseyen performansı bazen soytarılığın eşiğine gelebilir, ancak aksi takdirde filmi batırabilecek uğursuzluğun altını oyar. Bu okyanus takıntılı hikaye kolaylıkla ıslak bir hayal kırıklığı olabilirdi. Bunun yerine, son DC uyarlamalarının en enerjik ve sevimlilerinden biri olduğu ortaya çıkıyor. Batman ve Superman'in paslanma belirtileri gösterdiği bir dönemde süper kahraman evrenini canlandırmak Wonder Woman ve Aquaman'e düşüyor.